Rahatla. Giderek sakinleşiyorsun. Nefesine odaklan. Tüm bedeninin huzur bulmasına izin ver. Bırak devam etsin. Son bir kez daha uykuya dalacaksın. Rahat, huzurlu bir uyku. İşte sonunda gerçekleşti. Uzun zamandır arzuladığın ölüme kavuştun. Çektiğin tüm acı ve ağrıların son buldu. İster gönüllü olalım, ister ondan kaçalım, ölüm hep bizimleydi ve her zaman da bizimle olacak. Sonunda her birimizi yakalayacak. İlk defa 1623 yılında kullanılan ötenazi kelimesi güzel, tatlı ölüm anlamlarına gelir. Kimilerine göre ötenazi bir ölüm hakkı, tıpkı yaşam hakkı gibi. Kimilerine göre ise ötenazi eşittir intihar. Antik Yunan ve Antik Roma'da ölümcül hastalığa yakalanmış hastaların tedavi edilmemesi sıkça karşılaşılan bir durumdu. Bu tip bir hastayı tedavi etmeye çalışmanın hekime ancak utanç ve başarısızlık kazandıracağı gibi yanlış bir düşünce hakimdi. Öte yandan Hipokrat yemininde belirtildiği gibi hekimin hastaya hasta arzu etse dahi ölümcül bir ilaç vermesi yasaktır. Bununla birlikte yine antik çağın ünlü filozoflarından Eflatun, Aristo ve Zeno, kentin kısıtlı kaynaklarını tüketen, tedavisi olmayan hastalıklara sahip insanların gönüllü olmasalar dahi öldürülmeleri gerektiğini iddia etmişlerdir. Zaman içerisinde dinlerin de yükselişiyle birlikte ötenazi konusundaki bu olumlu görüşler azalırken aynı zamanda intihar ile bir tutularak dini açıdan büyük bir suç sayılmaya başlandı. Ötenaziyi iyileşmesi mümkün olmayan ve ızdırap verici hastalığı olan bir kişinin acısız bir biçimde öldürülmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Tanım olarak kulağa başkalarının acı çekmesini engellediği için vicdani bir kavram gibi gelse de ötenazinin hukuk, ahlak, din gibi pek çok konuyu yakından ilgilendiren bir yapısı var. Yaşaması istenmeyen, akıl sağlığını yitiren veya bedensel engeli olan insanların kendi rızası olmadan öldürülmesi ötenazi kapsamında değerlendirilemez. Ötenazi, talep üzerine öldürmekten farklı olarak yalnızca iyileşmesi olanaksız bir hastalığa yakalanmış, ölümü hakkında sağlıklı karar verebilecek durumda olan kişinin acılarını dindirmek amacıyla uygulanır. Uygulama esnasında düşünüldüğü gibi huzur içinde bir ölüm mü gerçekleşiyor, yoksa hasta herhangi bir acı duyuyor mu? Aşamalar şu şekilde. Öncelikle hastaların ötenazi için bizzat başvurması gerekir. Başvuruların %80'ini ileri derecede kanser hastaları oluşturmakta. Hastanın gerçekten ötenazi için gönüllü olup olmadığı, iyileşme umudu bulunup bulunmadığı kapsamlı bir şekilde araştırılıyor. Ardından ötenazi isteği kabul edilen hasta, hekim tarafından uygulama hakkında ayrıntılı biçimde bilgilendirilir. Son olarak hastaya yüksek dozda tiopentil isimli anestezi ilacı veriliyor. Yaklaşık 9 dakikalık süre sonunda bilinci kaybolan hastanın solunumu tamamen duruyor ve ardından acısız ani ölüm gerçekleşiyor. Amerika'da yaşayan 29 yaşındaki Brittany Maynard, ölümcül beyin kanserine yakalanan ve ötenazi kararı alan hastalardan biri. Doktorlar ona en fazla 6 ay kaldığını söylediklerinde hayatı ve yaşamı çok seven Maynard öleceği zamanı kendisi seçti. Ölümünden önce verdiği röportajda bunun kesinlikle bir intihar olmadığını belirtirken duygularını şöyle ifade etti. "Vücudumda intihara meyilli ya da ölmek isteyen tek bir hücre daha yok. Yaşamak istiyorum. Keşke hastalığımın bir çaresi olsaydı ama yok. Onurumla ölme seçeneğine sahip olmak beni çok daha az korkutuyor." Ötenazi intihar ile karıştırılmamalıdır. Ötenaziyi savunanlar kişilerin tedavisi mümkün olmayan hastalığa yakalandıklarını ve acı çektikleri düşüncesiyle yola çıkarken ötenaziye karşı çıkanların temel argümanı ise ötenaziyi intihar ile eş tutmak. Ötenazide birey yeterince bilgilendirilmiş olmasının yanında özgür iradesiyle karar vermiş olması ve hastalığının tedavisi olmaması gibi durumlarda yaşamına son vermek için uzmanlardan yardım talep eder. İntihar ise bireyin kendi kendine yaşamına son vermeye yönelik ve genellikle ruhsal bunalım ve cinnet anında yaptığı bir eylemdir. Bu bakımdan ötenazi intihardan tamamen farklıdır. Ötenazi dünya çapında yasal bir uygulama olmamakla birlikte bazı ülke ve eyaletlerde uygulanmakta. Hollanda dünyada ötenaziyi yasal hale getiren ilk ülke olarak kabul edilir. Hollanda dışında Belçika, Lüksemburg, Kolombiya gibi ülkelerin yanı sıra ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde ötenazi yasal bir işlem. Belçika daha da ileri giderek 2014 yılında 18 yaş altındaki vatandaşlara ötenazi hakkı tanıyan ilk ülke olmuştur. Türkiye'de bu işlem yasal olmamasına karşın yapılan araştırmalar doktorların %25'inin en az bir kere ötenazi isteği aldıklarını gösteriyor.
Ülkemizde işin dini inanç boyutunu göz önünde bulundurduğumuzda ötenaziye pek de sıcak bakılmadığını söylemek mümkün. Ancak Türkiye'de, hatta tüm dünyada doktorlar ümitsiz hastalarda pasif ötenaziyi uygulamakta. Makinelere bağlı yaşayan, iyileşmesi mümkün olmayan hastanın tedavisine son verilerek ölümüne sebep olunması pasif ötenazi olarak bilinir. Kişi bu yöntemle aktif olarak öldürülmüyor fakat adeta ölüme terk ediliyor. Ötenazi, bildiğimiz üzere tedavisi mümkün olmayan hastalık durumlarında talep edilirken, kimileri de yaşlılığın bir sonucu olarak yalnızlaştığı ve mutsuz olduğu ya da hayat kalitesi düştüğü için ötenaziyi istemekte. Yani ötenazi isteklerinde fiziksel rahatsızlıklar olabileceği gibi psikolojik rahatsızlıklar da olabilir. Dünya genelinde ötenazi isteğinde bulunan her 3 kişiden biri psikolojik, ikisi ise fiziksel rahatsızlıklarını neden olarak göstermekte. Emekli hemşire olan Gilfaro, 75 yaşına geldiğinde ciddi bir sağlık problemi olmamasına ve mutlu bir hayat olmasına rağmen ötenazi yaptırarak hayatına son verenlerden bir başkası. Ötenazi kararı için eşine yaptığı açıklama ise yaşlanıp düşkün olmak istemiyorumdu. Ötenazi kavramı antik çağdan beri tartışılmakta. İyi yönleri olduğu gibi kötüye kullanılabilecek yönleri de var. Ötenazi hakkını savunurken ülkelerin yaşam koşullarını göz önünde bulundurmak lazım. Herkesin tam bir sağlık hizmeti alamadığı ülkelerde hastaları iyice kontrol etmeden ölme hakkının verilmesi başka bir sorun demek. Ötenazi beyaz veya siyah değil, gridir. Benim ilkelerime ters deyip direkt karşı çıkmak doğru değil. Bu kavramı ona ihtiyaç duyan hastalarla birlikte değerlendirmek en doğrusu. Tüm dünyada tartışma konusu olan ötenazi uygulaması hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ülkemizde yasal olmalı mı? Düşünce ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.